Evet, böreğimiz pişti. Ispanak böreğimiz bu şekilde şahane oldu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi üzeri çıtır böreğimiz şahane pişti. Bakın. Sadece zeytinyağı ve ıspanak. Şahane. Böyle lezzet yok. Bunu yoğurtla yiyoruz biz arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Bu güzel böreği hepinize öneriyorum. Afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Sermin'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanaklı börek yapıyorum. Hazır yufkadan olacak. Bunun için 4 tane pırasanın böyle 5-6 santim beyazını aldım. Şöyle ıspanağımın şu kısmını, bir 5 santimlik kısmını alıyorum. Bunu yemek yapacağım. Yapraklarını kullanacağım. Ispanak kökü yemi 1 kilo ıspanağımın yarım kilosunu kullanacağım böreğimde. Yarım kilosu da zaten kökleri oluyor. Onu ayrıca yemeğimde kullanacağım. Tabii yıkayıp sirkeli suda beklettiğim ıspanağımı böreklik incecik doğruyoruz. Daha sonra kurutma makinesinde kurutun. Veya doğramadan önce kurutursanız daha iyi olur. Ispanak böreğinin mutlaka ıspanağı kuru olması gerekiyor. Yoksa ıslak ıslak içi hamur olur böreğinizin. Bu şekilde ıspanaklarımızı doğruyoruz. Hazırlıyoruz. Şöyle temizlemiş, yıkamış olduğumuz pırasamızı da dörde keserek daha sonra pırasalarımızı da incecik bu şekilde doğruyoruz. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber acı. Bir tatlı kaşığı tuzum var. İkisini iyice yumuşatıyorum pırasamı. Suyunu çıkarmadan. Pırasam çiğden. Ispanağım da çiğden. Ispanağımı iyice kuruttum. Bu şekilde hazır. Bakın. Ispanağımı incecik doğradım. Bu şekilde kuruttum. Karıştırmış olduğum pırasamı içine ilave ediyorum. Annem usulü börek. Bir çay bardağı 125 mililitre zeytinyağım var. Üzerine ilave ediyorum. Kalanını da şöyle tepsimin ortasına kapatıyorum. Süzülsün, tepsimi yağlayacağım. Pırasalarımla zeytinyağımı güzelce ıspanağımı yediriyorum. Şimdi bir çay bardağı zeytinyağı koyduğum için böreğimin içine sos veya zeytinyağı tekrar sürmeyeceğim. Bu zeytinyağı böreğime yetecek. Ben zeytinyağı kullandım. Siz dilerseniz istediğiniz sıvı yağı kullanabilirsiniz. Arkadaşlar hazır yufkayla yapıyorum. Ispanaklı gül böreği yapacağım. Bakın şu hazır yufkanın güzelliğini. Ben marketten almadım, yufkacıdan aldım. Görüyor musunuz? Elim görünüyor. O kadar güzel yufkacımız. Tabii ben bu arada Aydın'dan Güzelbahçe'ye taşındım. Güzelbahçe'de yufkacım şahane. Şimdi hamurumu dörde bölüyorum. Saracağız. Çok da önemli değil.
hem büyük bakın yufkam. Hazırlamış olduğum ıspanaktan alıyorum bu şekilde. Bir noktaya bırakmıyorum. Çünkü yufkamı yağlamadığım için bakın her yerine ıspanak değmesi gerekiyor. Çünkü yufkamı yağlamadım. Bu şekilde çok pratik oluyor. Şu uçlarını çok az kapıyorum. Sarmaya başlıyorum. Ispanaklı, zeytinyağlı gül böreğimiz bu şekilde. Bakın çok güzel oldu. Yağlamış olduğum tepsiye bu şekilde sararak devam edeceğim. Bir tane daha sarayım sizin için. Bir servis kaşığı tam geliyor. Bir gül böreğini. Bu şekilde tepsim dolana kadar devam edeceğim. Uçlarından çıkmasın diye çok hafif kapıyorum. Şu şekilde gülümüzü yapıyoruz. Gülümüz hazır. Tepsimiz dolana kadar devam ediyoruz. Sıvı yağıyla, zeytinyağıyla üzerlerini bolca yağladım arkadaşlar şu şekilde. Her yerine yumurta, bu börek tarifinde yumurta yok. Sadece sıvı yağ var. Bu şekilde hepsini yağladıktan sonra önceden ısıtılmış fanlı 180 derece fırında pişene kadar fırına gidiyor. 180 derece fırına gidiyor böreğimiz. Evet, böreğimiz pişti. Ispanak böreğimiz bu şekilde şahane oldu. Yarım kilo ıspanak yaprağı 3 adet yufka ile hazırlayıp pişirmiş olduğum ıspanaklı böreğim şimdi fırından çıktı. Çok sıcak. Şimdi sunum yapamayacağım. Biraz soğuyunca servis tabağına alacağım. Eğer bu güzel tarifimi beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenip yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Bu güzel doğal ıspanaklı böreğimi lütfen deneyin. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi üzeri çıtır böreğimiz şahane pişti. Bakın. Sadece zeytinyağı ve ıspanak. Şahane. Böyle lezzet yok. Bunu yoğurtla yiyoruz biz arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Bu güzel böreği hepinize öneriyorum. Afiyet olsun.